Evde kendimiz nasıl telefon bataryası değiştirir onu göstermeye çalışacağım. Telefon iPhone 11. 2 tane ürünümüz var. Voyax marka. Bunu Trendyol'dan satın aldım. Hemen kutu içeriklerine bir bakalım. Kutunun içerisinde neler çıkıyor. Biri bataryanın kendisi. Şöyle bir kitapçık. Ürüne bakalım. Bir adet sıvı bandı. Bataryanın kendisi. 3500 mAh. Voyax marka. Yanına da tamir kitini gönderiyor. Tamir kitinde cımbız, vakum, pena, hafıza kartı sökücü, kaldıraç, çeşitli cıvata uçları, ve tornavida çıkmış oluyor. İlk önce telefonun kılıfını çıkaralım. Akabinde saç kurutma makinesiyle ilk başta bunu sıkmamız lazım ama öncesinde telefonumuzu kapatalım. Fön makinesinden önce sim kartımızı yuvasından çıkaralım. Sim kartımızı şöyle yerine bırakalım. Önce arkadaki 2 tane cıvatasını söküyorum. Vakumu buraya takıyoruz. Buradan ilk başta kaldırmamız gerekecek. Burada önemli husus kabloların açıldığı yöne doğru açmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. En önemli hususlardan bir tanesi
Önce gücü kesmemiz gerekiyor. Bu yıldızmış. Yıldızı alalım. Neyi nereden söktüyseniz onu oraya takmanız gerekiyor. Cımbız yardımıyla şu parçamızı alalım. Şimdi burada ilk başta yine cımbız yardımıyla bunu buradan alacağım. Buradan şimdi bataryanın kablosunu, bataryayı bu şekilde koyacağız. Bataryanın kablosunu evvela onu çıkartmamız gerekiyor. Bu şekilde ekranımızı söküyoruz. Ekranımızı şuraya bırakalım. İçinin detaylı temizliğini yapacağız. Bir, iki, üç tane burada. Tekrar 1, 2, 3 tane burada. Bu yapıştırıcıları cımbız yardımıyla doluya çekmemiz gerekiyor. Biraz tecrübesizlikten bu bataryayı düzgün sökemedim tabii ki. Ama bataryayı sonuçta söktük. Bataryayı söktükten sonra buradaki bu yapışkan kalıntılarını tek tek cımbızla temizlememiz gerekiyor.
Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda değiştirdim. Sıvı bandını taktım. Bunları gösteremedim. Yalnız burada dikkat edilmesi gerekenler, özellikle sıvı bandını takarken ilk başta bunu buraya bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Buraya yerleştirdikten sonra bu elimdekiyle kenarlarına iyice bastırmanız lazım, bunu sökmeden. İyice bastırıp oraya yapıştırmanız lazım. Ben şu köşeyi yapıştıramadım, tam acemilik yaptık. İlk defa yapıyorum çünkü. Ama yine de oturtmaya çalıştım. Pil sağlığına gelip bakalım şimdi. Şu anda içindeki %50 doluluk oranında. Tabi pil sağlığı ve şarj etme değiştiği için artık bu şekilde görünüyor. Ama pil kapasitesi %100'de görünüyor. Bakalım, şu an için ısınması vesaire herhangi bir sorun yok. Bir bakacağım, test edeceğim ne kadar gidecek, ne kadar gitmeyecek. Onları hikayede paylaşmış olurum zaten. Ama siz evinizde değiştirebilirsiniz yani arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla. Ben bayağı güzel işçilik çıkardığımı düşünüyorum. Benim sadece şu kameranın içi tozdu. Bu tozu bayağı temizledim, faydası oldu. Aynı şekilde arka kamerada da toz mevcuttu, onu temizledim. Telefonun çerçeve temizliğini yaptım. Ama ilk deneyime göre yapılmayacak bir şey değil, yapılacak bir şey. Sadece burada şu pili sökerken şu altındaki yapıştırıcıları internette izlediğim videoda cımbızla çekerek getiriyorlardı. Bunda o gelmedi. Biraz bu fön makinesiyle ısıttım. Isıttıktan sonra şuradan kaldırdım. Tekrar o şekilde kullanmış oldum. Bu orijinal bataryasıydı. Bunu araya verdik ama yapacak bir şey yok artık. Sonuçta içerisine yeni batarya taktım. Bakalım şarjı kaç gün gidecek. Normalde günde 3-4 kere şarj ediyordum. Şimdi 3500 mAh taktım. Bakalım kaç olmuş olacak. Ortalığı da bayağı dağıttık. Sizler de evinizde pil değişimini çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ufak tefek elinizden iş geliyorsa. Kendinize iyi bakın.